Efendim merhabalar. Uzun bir süreden sonra tekrar karşınızdayız. Bugün 15 Eylül 2019. Saatlerimiz 11.30'u gösteriyor. Galveston'dayız. Galveston limanına çok yakın mesafede. Otoparktayız. Arabayı otoparka koyduk. Bir hafta boyunca kalacağı için anlaşmalı bir otoparka haftalık $70 karşılığında arabamızı bıraktık. Şimdi valizleri arkadaki römorke yükledik ve bizim tayfa içeride shuttle otobüsüyle, bizi servis otobüsüyle limana götürecek. Oradan sonra gemiye biniş yapacağız. İşte kısmetse akşam üzeri saat 4-4.30 gibi de limandan hareket edeceğiz. Limanda tekrar görüşmek üzere. Evet, şimdi gemiye doğru gidiyoruz bakalım. Aramalar, bagaj kontrol. Ondan sonra içeriden devam edelim bakalım. Evet, şimdi buradan bagajlarımızı vereceğiz bakalım. Evet efendim, şimdi geldik. Check-in yapıyoruz burada. Evrakları vereceğiz. Aramaları yaptılar, çanta aramalarını. Buradan sonra kartlarımızı alacağız. Her limanda iniş ve binişte özel kartımız olacak, geminin yolcusu olduğumuza dair. Ondan sonra merdivenlerden yukarı çıkacağız. Evet. Evet, şimdi check-in'de ne yaptık? Kartlarımızı aldık. Ondan sonra bileklikleri göreyim çocuklar. Çocuklar için bileklikler takıldı şu köşede. Gemiye doğru ilerleyeceğiz bakalım. Evet, daha gemiye, şimdi gemiye gireceğiz bakalım inşallah. Hadi bakalım. Ne oldu? Gemi şurada. Cruise'un yemek bölümüne geldik. 11. kat. Saatlerimiz 1.30. Şimdi ben bir masa buldum. Toprak, Banu ve Irmak bir şeyler almaya gittiler. Şöyle açık büfe, arkaya doğru kocaman bir mekan. Normal şartlarda iki kavram var. Öyle anlatayım. Bir tanesi 3. 4. ve 5. güverteler, deck diye geçiyor. Yani katlarda diyeyim. Özel restoran var. O restoranın akşam saatleri böyle formal kıyafet dedikleri takım elbise veya işte gece kıyafetiyle falan yediğiniz bir organizasyonu var o gecelerde. Ama onun dışında sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği istediğiniz gibi 11 numaralı kata gelip, yani bu gemi için konuşuyorum, İstediğinizi dilediğinizce yiyebiliyorsunuz herhangi bir masada. Öteki tarafta dediğim formal olan restoran yapısında size ait, adınıza ait masa rezerveli. Orada da iki saat kavramı yapmışlar. Saat 5.30'da bir ilk bölüm diyeyim. Saat 8'de de ikinci sınıf. Hangi saati seçersen yani. İster 5.30'da gidip oturabiliyorsun, 5.30'dan 7.30'a kadar, ya da saat 8'de gidip oturabiliyorsun falan. Ben 8'de kalabalık olacağını düşünerek saat 8 seçmiştim ki formal olarak kıyafet giyerek gitmek de bizi biraz kasar çocuklarla diyerekten. Biz burada takılacağız bakalım üst katta. Şöyle de güzel John bir masa buldum bakalım. Daha tabii hareket etmedik. Yemek salonundan çıktım. Tamam, çocukları bıraktım. Size kısa bir gemi turu attırmak istiyorum. Buradan beraber 5. kata inelim bakalım orada neler var. Evet, şimdi 5. kattayız. 5. katta sağ tarafta müşteri hizmetleri bölümü var. Ödeme işlemlerini, yapacakları evraktır, şudur budur işlemler varsa onları hallediyorlar. 5. kat çarşı. İşte bir sokak havası vermişler. Biz burada yürümekten çok keyif aldık açıkçası. Yine böyle farklı bir barı var. Farklı bir oturma grubu. Sağ tarafımızda müşteri hizmetleri.
Yine sol tarafta Next Cruise diye bir dükkan var. Burası da işte şu anki gemideyken bir sonraki gemiyi planlamak adına, atıyorum işte mesela bize de verdikleri $600 bir indirim veriyorlar. Burada çok enteresan, onu da göstermek istiyorum. Farklı gemiler farklı bölgelere gidiyor. Şimdi Northern Europe'un şudur budur. Mediterranean'da mesela şu 10 gecelik işte Greek diyor Yunanistan bölgesiyle ilgili. İtalya, Roma vesaire de şurada görebilirsiniz bilmiyorum ama Efesus Kuşadası Türkiye'de var. Başka bir turda da var 12 gecelikte. Efesus Kuşadası Türkiye turu da var gene. Evet, burada farklı alışveriş mağazaları gene. İnsan burada yürürken gemide olduğunu unutuyor açıkçası. Burada gene Starbucks kahvesi satıyorlar. Yukarıda da kahve var, içebilirsiniz ücretsiz. Çarşı pazar sermişler. %75 indirimli saatler. Mesela şuradan örnek bir fiyat bakayım. $795 mesela şu saat. Quartz. $795 maşallah. Bu $400 mesela şu. Burada da bizim kesemize göre $30, $50 saatler var. Ki içkiler var. İçki fiyatlarına da böyle kıyasladığım zaman çok fazla bir fark yoktu. Hatta bazıları Houston fiyatlarına göre vergiden muaf olduğu için daha ekonomik olduğunu söyleyebilirim. Mesela Bacardi 1 litre Bacardi 8 ile geçiyor $32. Yani 4 şişe Bacardi şu şişeden. Buradaki bu mu anlamadım ama $40. Tanesi $10 falan geliyor. Yani. Beni ilgilendiren tarafa geçeyim. Viskilere mesela. Bakalım gemi fiyatlarına. Mesela Jack Daniels 1 litre. Bir tane alırsan 27.59, iki şişe alırsan $52. Yani yine burada GB var. GB 1 litre fiyatı işte $23 diyebiliriz. Yine burada Marlboro fiyatı var. Karton fiyatı. 3 karton al, bir tanesi bedava. Evet, devam ediyoruz. Burada şöyle şekil bir arabamız var. Evet, şimdi çarşının arka tarafına doğru baktığınızda yani çok güzel, aydınlık güzel bir ortam yaratmışlar. Bu benim çok hoşuma gitti. Ama tabii geminin sallantısı arttıkça, dalgalar büyüdükçe insanlar böyle bir sol, bir sağa yalpalıyorlar burada yürürken. O da çok komik bir görüntü ortaya çıkarıyor. Burası da geminin ilgi çeken pizzacısı. Burada kuyruk oluyor normal saatler, öğlen saatlerinde, akşam saatlerinde. Evet, her katta da böyle gemi planları var ekstradan. Bu da benim çok hoşuma giden orijinal bir çalışmaydı. Nakit para ihtiyacınız varsa burada ATM makineleri var. Yanlış hatırlamıyorsam ama transaction başına, yani yaptığınız her işlem başına atıyorum para çekeceksiniz, $6,5 gibi ne bir komisyon alıyorlardı. İnsanın ihtiyacı olabilir. İyi düşünmüşler. Buradan alt kata iniyoruz. 4. kat. Yani toplamda gemi 15 kat arkadaşlar. Yukarıda da kurtarma botları var. Bu B9, B11 diye giden numaralarda bizim daha gemiye bindiğimizde bize verilen kartların üzerinde hangi kurtarma botuyla herhangi bir acil durumda tahliye edileceğimiz yazıyor. Bizimkisi B5'ti. Çok şükür ona ihtiyaç duymadık şimdilik. Evet, tabii gemi çok büyük olunca her yeri gezdirmek çok zor ve tabii ki çok uzun bir video olacağını düşünerekten kısa geçmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bu arkadaki de Platinum Tiyatro şu an kapalı. Çok büyük sahne gösterileri gerçekleşti. Hatta bu akşam da Broadway gecesi, Broadway Night düzenleyecekler. Dördüncü kattayız. Kumarhane bölümünden geçeceğiz. Make a white light. Hello, good morning my brother. Good morning sir. Geminin yaş ortalaması biraz yüksek. Genelde yaşlı bir yolcu kitlesi var. Sanırım sezon olarak. Biz okullar açıldıktan bir hafta sonrayı tercih ettik. Buraya Banu ile geldik. Makinaları bilmiyoruz, hayatımızda kumar oynamamışız. Öyle sağdakini soldakini izledik.
Bir 10 dolar para atıp o kol çekmelerden denedik. Önce bir 5-6 dolar verdi, böyle bizi bir heveslendirdi. Ondan sonra pıt 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 10 dolar gitti. Ondan sonra ki bitti yani. Kumarda kaybetti. Aşkta kazandık be aşkım dedik. Evet, bu arka bölümde fotoğraf bölümü. Fotoğraf bölümü, gemi boyunca fotoğrafçılar var. Her yerdeler. Havuz kenarındalar, böyle koridorlarda yürürken orada burada çok güzel fonlar yapmışlar vesaire. Fotoğraf paketi alabiliyorsunuz. Biz tercih etmedik. Fotoğraf paketi dışında da eğer fotoğrafınızı çektilerse gelip bu bölgede arka tarafta bilgisayarlar var. O bilgisayar ekranlarından her fotoğraf çeken fotoğrafçı sizden oda numaranızı soruyor. Oda numaranızın kayıt altına alıyorlar. Yani her fotoğraf o odanın altında listeleniyor. Buradan gelip fotoğraflarınızı bulup isterseniz bastırabiliyorsunuz. Yalnız fiyatlar bize çok astronomik gelmişti. Sadece bir tane fotoğrafın baskı fiyatı 20 dolar. 10 tane alacaksanız 150 dolar, 15 tane 209 dolar falan gibi fiyatlar var. Evet efendim, havuz başındayız. Havuz başında da biraz serinlemek adına kendimize şöyle kova ile satılan 5 adet biradan aldık. İşte 3 tane Budweiser, 2 tane Bud Light var. Bu kovanın fize maliyeti 33 dolar. Yani fiyatlara biraz olsun örnek olması açısından. Happy birthday, Vanessa. Happy birthday. Okay. Are you gonna party today for your birthday? A week? Oh, perfect. That sounds like a perfect plan. Okay, everybody, please help me count and everybody say 3, 2, 1, jump! Yes! Oh, wait, I got a little bit. Wait. I got a little bit. Are you okay, Vanessa? Yes, she's amazing. It's her. Evet efendim, şimdi de gemiden sonra odalarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Farklı tipte odalar var tabii ki. Suite odalar var. İşte ne bileyim 2 katlı olan büyük odalar var. Balkonlu ya da böyle güzel geniş pencere odalar var. Ya da bizim gibi mütevazi, gene iç oda dışın haricinde küçük yuvarlak bir penceresi olan, gene okyanusa bakan, ferah, ışık alan, en azından gittiğimizde denizi gördüğümüz ya da sabah mı oldu, akşam mı oldu, dalgalar ne durumda falan diye bakabildiğimiz odalar var. Fiyatı diğerlerine göre fena değil, daha ekonomik olduğunu düşündüğümüz. O yüzden şimdi 2. kattayız ve sizi odamıza doğru misafir etmek istiyorum. Oda numaramız 2260. Gene böyle bir
Kartımız var, bahsetmiştim. Irmak'ın adına olan kartı almışım ama 260 aslında işte ikinci kat 260 numara anlamına geliyor. B05'te daha önce belki bahsetmiştim, montajda da göstereceğim. Tahliye, herhangi bir acil durum durumunda tahliye etmemiz gereken tahliye botunun numarası B05. Evet, şimdi hemen otellerdeki gibi klasik şöyle açtım kapıdan. Evet. Şöyle içeriye giriş yapayım. Elimden geldiğince detaylı göstermeye çalışacağım. Evet, normalde işte 4 kişilik bir oda bu. 2 yatak, ikiz yatak ve onun dışında ilk geldiğinizde, bizim geldiğimizde daha doğrusu, bu yataklar şöyle tavanda gizlilerdi. Sonra görevliler sırayla gelip yatakları açtılar. Çocuklar yukarıda yattılar. Ondan sonra işte ona göre oda telefonu, herhangi bir yerde birisi odadaysa erişebiliyorsunuz. Ondan sonra lambaları vesairesi. Burada televizyonumuz var. Televizyonda gene kapalı devre televizyon diyebilirim. İşte çizgi film kanalları var, haber kanalları var. Ondan sonra gemiyle ilgili aktiviteler var. Kendi odadaki kalanların isimleri, onlara özel işte mesajlar varsa ki çocuk aktivitesi şudur budur falan gibisinden. Ondan sonra ilgimi çeken işte prizleri var. 120 volt ve burada 230 voltluk bir priz var. Yani normal işte Avrupa veya Türkiye standartlarına göre. Burada gene kaptanın zaman zaman merkezi sistem anonslar yapıyor. İşte hava durumu, neredeyiz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz gibi. Onunla ilgili bilgilerini verdiği böyle hoparlörüyle açabiliyorsunuz. Esas burada ben tabii gene bahsedeceğim daha detaylı. Belki yani öyle bahsetmeyi planlıyorum ama bizi kurtaran, aynadan da şöyle bakayım. Bizi kurtaran ilaçlardan bir tanesi motion sickness dediği, yani bu gemideki hareket, sürekli böyle sallanmadan dolayı mide bulanmasını veya işte baş dönmesi olmasın diyerekten aldığımız ilaçlar. Bu çocuklar için olan, bu da yetişkinler için olan. Less drowsy dediği işte biraz daha az şey yapıyor, uyuşukluk yapan. Diğerine göre, orijinal Dramamine'e göre daha ucuz, daha pahalı, özür dilerim. 8 tane var bunda. Hem Banu'yu hem bana ben birer paket kutu aldım. Bir haftalık tatil için. Bu da aynı şekilde çocuklar için aldık. Bunlar da kulak arkası patchleri. Yani kulağınızın arkasına taktığınız stickerlar. Bunlar da gene motion sickness dediği hareket, işte arabada veya bu tarz tekne gezilerinde hemen kulak arkalarımıza çocuklara yapıştırdık, kendimize de yapıştırdık. Her gün birer hapla beraber. Bu da hap değil de daha çok çocuklar için pastil gibi düşün. Ağızda eriyen bir şey. İşte onu aldık. Ondan sonra işte çekmeceler, saç kurutma makinesi var. Bir de ekstradan banyosunu ben paylaşmak istiyorum sizinle. Oldukça küçük kabinler. Küçük, şirin ama yeterli. Şöyle hemen böyle küçük bir lavabosu, küçük tuvaleti ve duşu olan gayet yeterli ve keyifli bir banyosu var. Özellikle tuvalet konusunda çok hassaslar. Sadece tuvalet kağıdının suda eriyebilme özelliği olduğu için tuvalete atılması konusunda çok hassaslar. Çünkü gemide herhangi bir tesisat tıkanıklığı ciddi problemlere yol açabilir diye düşünüyoruz. Onun dışında koltuğumuz, çocuklar geldiler bu arada, ben onlardan önce gelmiştim. Son olarak efendim bir hemen bitmek üzere, bir dakika daha bekleteceğim size. Onlar kapıda beklesinler. Bu da işte gördüğünüz gibi acil tahliye ile ilgili bilgilendirici yazılar. Nerede gideceksiniz? Dek 4. kat B5'ten, yani B5'ten tahliye yapacaksınız falan diyerekten. Yine burada dolabın içinde de gördüğünüz gibi şurada hemen can yelekleri var. Bir de yatağın altında can yelekleri var. Şurada da köşede bir işaret var. Can yelekleri. Orada ben de şöyle hemen yatağın üzerinden size manzaramızı paylaşayım. Ondan sonra da oda videosunu sonlandırayım efendim. Şöyle. Buradan da bizim gece boyunca, gündüz boyunca da ne zaman isterseniz çok güzel okyanusu görebiliyorsunuz. Evet. Şöyle döndüreyim kendime. Evet, şimdi
Biz toparlanalım bakalım, yavaş yavaş valizleri toplayacağız. Bugün çünkü son gün, yarın sabah erken saatlerde Galveston'a varacağız diye umuyoruz. Herhangi bir aksilik olmazsa inşallah. Ondan sonra da eve geçip videoyu da bir montajlarım artık.